The Freljord, a frozen, desolate place. Bugün sizlerle Freljord'un en gizemli karakterlerinden biri olan Lisandra'yı konuşacağız. Ancak onun hikayesini anlamak için sadece kendisine değil, aynı zamanda onunla birlikte kaderi şekillenen iki kız kardeşi Avarosa ve Serilda ile Freljord'un en büyük tehdidi olan gözcülere de bakmamız gerekiyor. Yıllar önce, Shiruma'yı yutacak olan kumların da varlığından önce, eski büyünün varlıkları Runeterra'da özgürce dolaşıyorken Freljord'un kaderini etkileyecek üç kız kardeş. Avarosa, kız kardeşler arasında en barışçıl olanıydı. Gücünü halkını birleştirmek ve çatışmaları sona erdirmek için kullandı. Onun hayali, Freljord'un tüm kabilelerini barış içinde bir araya getirmekti. Bugün bile onun adını taşıyan Avarosan klanı bu barış ideallerini yaşatmaya çalışıyor. Serilda. Serilda ise tamamen farklı bir yol izledi. O, güce ve savaşa inanıyordu. Freljord'un vahşi doğasına hükmetmek ve onu kontrol altına almak istiyordu. Ancak bir savaş sırasında tanrılara karşı meydan okuyunca sesi ve büyü yetenekleri elinden alındı. Serilda'nın adı bugünkü Winter's Claw kabilesiyle yaşatılıyor ve bu kabilenin savaşçı ruhu onun mirasıdır. Kardeşler arasında en karmaşık olanı Lisandra'ydı. Ne tamamen barışa ne de tamamen savaşa inandı. Onun yolu manipülasyon ve gizemli güçlerle şekillendi. O, daha büyük bir tehlikenin farkındaydı. Gözcüler. Peki kim bu gözcüler? Gözcüler, Runeterra'nın en eski ve en korkutucu tehditlerinden biri. Onlar, Void'un derinliklerinden gelen, dünyayı yok etmek isteyen varlıklar. Gözcüler için Runeterra'daki yaşam, düzenin bozulması gereken bir kaos ve bu kaosu ortadan kaldırmak için dünyayı sonsuz bir soğuk ve karanlığa gömmeyi hedeflerler. Lisandra gözcülerle bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma ona olağanüstü büyüsel güçler kazandırdı ancak aynı zamanda onların kölesi olmasına yol açtı. Başlangıçta gözcüleri dünyaya çağırmayı planlıyordu ancak zamanla bu varlıkların ne kadar tehlikeli olduğunu anladı. Eğer gözcüler Freljord'a tam anlamıyla adım atarsa sadece Freljord değil tüm Runeterra yok olabilirdi. İşte bu noktada Lisandra ihanet etti. Gözcüleri True Ice adı verilen kadim bir büyüyle Freljord'un buzlu derinliklerine hapsetti. Ancak bu ihanetin bedeli ağır oldu. Gözlerini ve ruhunun bir parçasını kaybetti. Lisandra'nın körlüğü League of Legends evreninde sık sık tartışılan bir konu. Burada karşımıza iki farklı hikaye çıkıyor. Birincisi Volibear teorisi. Birçok diğeri Lisandra'nın Volibear ile yaşadığı büyük bir çatışma sonrasında kör olduğunu söyler. Volibear, Freljord'un kadim tanrılarından biridir ve yıkımı ve kaosu temsil eder. O, doğayı ve vahşi yaşamı kontrol eden bir yarı tanrı. Hikayeye göre Volibear'ın Lisandra'ya saldırdığı ve bu saldırının sonucunda gözlerini kaybettiği düşünülür. Volibear'ın pençeleri Lisandra'nın yüzünü paramparça etmiş ve ona fiziksel olarak büyük zarar vermiş olabilir. Buralarda burun ötmez acemi cadı. Diğer bir hikaye ise Lisandra'nın körlüğünün tamamen kendi yaptığı büyüyle bağlantılı olduğunu söyler. Gözcüleri dünyadan uzak tutmak ve onları True Eyes'ın altına hapsetmek için muazzam bir büyü yapar. Bu büyü sırasında kendini feda etmek zorunda kalır ve gözlerini kaybeder. Körlük, gözcülerle olan bağı... Anladı mı? Bakmaz. Anladı mı? Bel oldu. Körlük, gözcülerle olan bağı ve onların dünyayı ele geçirmesini engellemek için ödediği bedelin bir sembolüdür. Bu anlaşma onu hem fiziksel hem de ruhsal olarak tüketmiştir. Gözlerini kaybetmesi sadece fiziksel bir eksiklik değil, aynı zamanda ruhunun derinliklerinde karanlığın bir yansımasıdır. Gözcülerle olan mücadelesinde Lisandra, Avarosa ve Serilda'yı da yanına çekmeye çalıştı. Ancak iki kardeşi Lisandra'nın planlarını fark ettiğinde ona karşı durdular. Bu, üç kız kardeş arasında büyük bir savaşa yol açtı. Sonunda Lisandra hem Avarosa'yı hem de Serilda'yı öldürdü ve Freljord'un farklı kabilelere bölünmesine neden oldu. Şimdi Freljord'un en güçlü elementlerinden biri olan gerçek buz hakkında konuşalım. Bu element sıradan bir buz değil. Hem dokunan ölümcül hasar veren hem de sadece Iceborne denilen özel kişilerin kontrol edebildiği bir güç. Lisandra ise bu gücü farklı kullanıyor. O, bu saf ve tehlikeli elementi yozlaştırdı ve kendi karanlık amaçlara hizmet eden bir silaha dönüştürdü. Mesela rakiplerini dondurup sonsuz bir uykuya hapsetmesi. Bir tür yaşayan ölü olma durumu. İşte bu yüzden birçok efsanede Lisandra'ya sadece buz cadısı değil, buzun gardiyanı da deniyor. Lisandra yalnızca gözcüleri değil, aynı zamanda bir dizi eski büyüyü de hapsedecek şekilde Freljord'un derinliklerinde buzlu zindanlar inşa etmiştir. Bu zindanların içlerinde ne kadar karanlık sırlar barındırdığını ise kimse bilmiyor. Lisandra'nın True Ice büyüsü başka büyücüler tarafından kopyalanmaya çalışıldı. Ancak kimse onun seviyesinde bir büyü gücüne ulaşamadı. Onun buz büyüsü normalde dondurulması mümkün olmayan varlıkları bile hareketsiz bırakabiliyor. Sahip olduğu bu güç sadece büyülü buzdan yaratıkları değil, eski efsanevi yaratıkları da diriltme yeteneği sunuyor. Yani aslında onun görebileceğimiz daha pek çok eski yaratık ve tüyleri ürpertici varlıkları bile kontrol etme gücü var. Lisandra
Hem Avarosa'nın hem de Serilda'nın kanını dökmek zorunda kalmasının aslında onun ruhunda derin bir kırılma yarattığını fark etmiştir. Bu kırılma Lysandra'yı sadece dışarıdan değil, içeriden de buzdan bir varlığa dönüştürdü. Peki Lysandra'nın hikayesi burada sona erdi mi? Elbette hayır. Gözcüler hala Freljord'un buzlu derinliklerinde uyanmayı bekliyor. Lysandra bu tehdidi sonsuza dek durdurabilecek mi? Yoksa kendi ihanetleriyle yüzleşmek zorunda mı kalacak? Belki de gelecekte görürüz. They cannot withstand us. They are only human. And when the war is over, the world, our world, will be reborn in ice.